Bu göl bundan 3 ay önce 2 kilometre genişliğindeydi. Şimdi sadece bir çamur birikintisi kaldı ve içinde sıkışan yüzden fazla hipopotam birbirlerinin nefesini paylaşarak yaşamaya çalışıyor. Sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Su seviyesi her gün biraz daha alçalıyor ve bu daralan alanda iki dev erkek hipopotam arasında bir hesaplaşma başlıyor. 40 santimlik köpek dişleri birbirine kilitleniyor. Su kızıla boyanıyor. Bu Afrika'nın belki de en az bilinen sahnesi. Kimse buraya kamera getirmiyor. Ama burada her yıl aynı dram tekrar ediyor. Burası Katavi, Tanzanya'nın unutulmuş ovası. Serengeti'yi herkes bilir. Engorongo'yu herkes bilir. Ama Katavi'yi çok az kişi duymuştur. Tanzanya'nın batısında Kongo sınırına yakın bir yerde 4500 kilometre karelik bir ova uzanır. Ne bir otoyol geçer buradan ne de büyük bir turizm altyapısı vardır. Yılda parkı ziyaret eden insan sayısı Serengeti'nin bir haftalık ziyaretçi sayısından azdır. Bunun bir sebebi var elbet. Katavi, yılın yarısında cennet, diğer yarısında ise hayatta kalma arenasıdır. Yağmur mevsiminde burası yemyeşil bir sulak alandır. Katuma Nehri kıyılarını taşırır, ova su altında kalır. Hayvanlar geniş bir alana yayılır. Ama Mayıs ayı geldiğinde her şey değişir. Yağmurlar keser, güneş toprağı fırın gibi kavurmaya başlar ve nehir aylar içinde küçük göletlere, sonra da çamur birikintilerine dönüşür. İşte o zaman Katavi, kıtanın en yoğun hayvan drama sahnesine dönüşür. Katuma Nehri'nin eskiden akan yatağı şimdi kuru bir toz şeridi. Ama birkaç noktada su hala direniyor. Yer altından beslenen küçük göletler, yerliler bunlara embuga diyor, kuraklığın ortasında son kaleler gibi duruyor. Ve bütün bölgenin hayvanları bu birkaç göletin etrafında toplanıyor. Normal şartlarda bir hipopotam sürüsü 10-15 bireyden oluşur. Ama Katavi'nin kuraklık göletlerinde bu sayı yüzü, bazen 200'ü buluyor. Bu doğal değil. Bu bir zorunluluk. Su sıcaklığı yükseliyor, oksijen azalıyor ve bu kadar hayvan bir arada sıkıştığında gerginlik kaçınılmaz hale geliyor. Erkek hipopotamlar normalde toprak bölgelerini savunur. Ama burada sınırlar anlamını yitiriyor. Çünkü savunulacak toprak neredeyse hiç kalmamış ve bu yüzden kavgalar artıyor her gün ve bazen her saat. Katavi'nin göletlerinde Nil timsahları da kuraklığın aynı kurbanı ve aynı zamanda aynı fırsatçısı. Normal şartlarda yetişkin bir hipopotamı avlamaya kalkışmazlar. Ama bu mevsimde her şey değişir. Su azaldıkça timsahlar da aynı daralan alana sıkışıyor ve zayıflamış, yaralı ya da yavru hipopotamlar için bu ölümcül bir tehdide dönüşüyor. Bir yavru hipopotam annesinden birkaç metre ayrı düştüğünde saniyeler içinde durum değişebilir. Timsahın saldırısı bir saniyeden kısa sürer. Ama annenin tepkisi de bir o kadar hızlıdır. Dişi hipopotamlar
Yavrularını korumak için saldırgan timsahlara doğrudan hücum eder. 3 tonluk bir öfke timsahı sudan fırlatabilecek güçtedir. Bu, Katavi'nin göletlerinde her kuraklık mevsimi tekrarlanan bir denge oyunu. Timsahlar fırsat kollar, hipopotamlar korur ve bazen bu denge bir tarafın lehine bozulur. Katavi'nin kara toprakları kıtanın en büyük aslan gruplarından bazılarına ev sahipliği yapar. Bazı sürüler 21'e kadar ulaşır. Bu Afrika ortalamasının neredeyse 2 katıdır. Bunun sebebi basit. Bu kadar yoğun av potansiyeli olan bir bölgede büyük gruplar avantaj sağlar. Katavi aslanları diğer bölgelerdeki akrabalarına göre çok daha cüretkar bir davranış sergiler. Manda avı. Bir manda sürüsü tek bir aslan için ölümcül bir tehdittir. Ama koordineli bir grup için bu hesaplı bir risktir. Avlanma alacakaranlıkta başlar. Dişi aslanlar sessizce sürünün etrafını sarar. Rüzgar yönünü hesaba katar. Sürünün en zayıf, en yaşlı ya da en genç bireyini gözlemler. Saldırı anı saniyeler sürer. Ama sonuç asla garanti değildir. Bir manda aslan pençelerinin altında bile pes etmez. Boynuzlarını savurarak karşılık verir. Bazı avlar bu şekilde başarısızlıkla sonuçlanır. Bir aslan bile ciddi şekilde yaralanabilir. Hatta ölebilir de. Ama başarılı olduğunda av bir gruba haftalarca yetecek beslenme kaynağı sağlar. Ve bu ziyafet asla uzun sürmez. Çünkü Katavi göğünde bekleyen gözler vardır. Bir aslan avının kokusu kilometrelerce öteden fark edilir. Akbabaların gözleri değil, aslında birbirlerinin hareketleridir onları yönlendiren. Bir akbaba alçalmaya başladığında ufuktaki diğerleri de anında yön değiştirir. Dakikalar içinde gökyüzü kalabalıklaşır. Ama akbabalar tek başına değildir. Marabu leylekleri, sırtlanlar, hatta bazen fırsatçı çakallar da bu ziyafete ortak olmak ister. Bu bir kaos sahnesidir. Her tür kendi payını almak için diğerlerini iter, kanat çırpar, tehdit eder. Sırtlanlar bu kalabalığa güçle katılır. Çeneleri kemik bile kırabilecek kadar güçlüdür. Katavi'de hiçbir şey israf olmaz. Bir mandanın ölümü onlarca farklı türün hayatta kalmasına dönüşür. Aslanlar ve sırtlanlar gündüzün ve alacakaranlığın hakimi ise gece Katavi'de başka bir avcıya aittir. Leopar. Leopar kalabalık su noktalarından uzak durur. Çünkü orada rekabet fazladır. Aslanlar ve sırtlanlar avını kolayca çalabilir. Bunun yerine leopar göletlere gelen küçük av hayvanlarını, diklik gibi küçük antilopları nehir kenarındaki sık bitki örtüsünde bekler. Bir leoparın avlanma başarısı hızından değil, sabrından gelir. Bazen bir avın 10 metre yakınına kadar saatler süren bir sürünme ile yaklaşır. Saldırı anı 1-2 saniyeden fazla sürmez. Ama av büyükse mücadele daha uzun olabilir. Ve av öldükten sonra bile iş bitmez. Çünkü leopar kendi avını da korumak zorundadır. Sırtlanlar ve aslanlar kokuyu alırsa leopar
zahmetle kazandığı eti kaybedebilir. Bu yüzden leopar kendi ağırlığının 2 katına kadar bir avı ağaca taşıyabilir. Dallara asılı bırakarak yerdeki rakiplerinden uzak, güvenli bir ziyafet sofrası kurar. Katavi'nin fil sürüleri kuraklığın belki de en sabırlı kurbanlarıdır. Bir fil günde 150 litreye kadar su tüketebilir. Kuraklık mevsiminde bu neredeyse imkansız bir ihtiyaca dönüşür. Ama filler gözle görünmeyen bir kaynağı bilirler. Yeraltı suyu. Sulu nehir yatağının kumunu hortumlarıyla kazarak birkaç metre altındaki nemli tabakaya ulaşırlar. Bu kazdıkları çukurlar, fil kuyuları sadece kendiler için değil, susuzluktan kırılan diğer türler için de hayat kaynağı olur. Ama fil sürüleri arasında da gerginlik yaşanmaz değil. Su kaynağı azaldıkça farklı sürüler arasında öncelik mücadeleleri başlar. Bu genellikle kavgaya dönüşmez. Çünkü filler arasında hiyerarşi güçten çok tecrübeyle belirlenir. Yaşlı matriarklar türlerini çatışmadan uzak tutmayı bilir. Ama bazen özellikle genç boğalar arasında gerginlik fiziksel bir güç gösterisine dönüşür. Bu nadir görülen bir sahnedir ve Katavi'nin en az belgeselleştirilen anlarından biridir. Ekim ayına gelindiğinde Katavi'nin kuraklığı zirveye ulaşır. Bazı göletler tamamen kurur. Geriye sadece çamur ve o çamura saplanmış, kurtulamayan hayvanların izleri kalır. Bu Katavi'nin en acımasız görüntülerinden biridir. Bazı yaşlı ya da zayıf hipopotamlar kuruyan çamurdan çıkamayacak kadar güçsüz düşer. Ve bu durum av hayvanları için beklenmedik bir fırsat haline gelir. Doğa burada acımasız ama dürüsttür. Hayatta kalma sadece güçle değil, zamanlamayla da ilgilidir. Son su birikintilerinde kalan hipopotamlar için her gün bir hayatta kalma mücadelesidir. Kalabalık artar, gerginlik artar, kavgalar sıklaşır. Katavi'nin en şiddetli hipopotam çatışmaları genellikle gece yaşanır. Çünkü sıcaklık biraz düşer ve hayvanlar suyun dışına çıkıp beslenmeye çalışır. Bu aynı zamanda toprak ve öncelik mücadelesinin en yoğun olduğu zamandır. Kasım ayının sonlarına doğru gökyüzü değişmeye başlar. Önce uzak bir gök gürültüsü, sonra toprağın kokusu değişir. Kuru toz kokusunun yerini yağmurun habercisi olan o keskin, taze koku alır. İlk yağmur Katavi'yi anında dönüştürmez. Ama her hayvan bu değişimi hisseder. Filler kilometrelerce öteden gelen yağmur kokusunu algılayabilir. Bu sürülerin göç rotasını değiştirmesi için bir işarettir. Günler içinde ova rengini değiştirir. Kahverengiden yeşile, çamur göletleri yeniden genişler. Katuma Nehri yeniden akmaya başlar. Ve o yoğun, gergin, kalabalık kuraklık döneminin yerini ferahlık ve bolluk alır. Hipopotamlar artık birbirine kenetlenmiş çenelerle savaşmak zorunda değildir. Çünkü toprak yeniden bol, su yeniden bol. Ama herkes bilir ki bu sadece bir döngünün parçasıdır. 6 ay sonra aynı gölet yeniden küçülecek, aynı mücadele yeniden başlayacak.
Katavi dünyanın en az tanınan doğa sahnelerinden birini saklıyor. Burada her yıl yüzlerce aslan Afrika'nın en tehlikeli avlarından birine, mandaya meydan okuyor. Timsahlar sabırla bekliyor. Leoparlar sessizce avlanıyor. Filler yer altından su çıkarıyor. Ve bütün bunlar dünyanın çoğu insanın hiç duymadığı bir ovada gerçekleşiyor. Katavi bize şunu hatırlatıyor. Doğanın en dramatik sahneleri her zaman en çok bilinen yerlerde yaşanmıyor. Bazen en büyük dram haritanın kenarındaki unutulmuş bir ovada saklı.